Mesela. Şimdi arkadaşlar oyun Netmarble tarafından yayımlandı ve yeni bir ücretsiz MMORPG oyunu. Çapraz platform desteğine sahip, hem bilgisayardan hem de mobil üzerinden oynayabileceğiniz bir oyun. Mobil üzerinden bu karakterinizi, yani bilgisayarda oynadığınız karakteri mobil üzerinden de oynayabiliyorsunuz. Mobil üzerinden oynadığınızda bilgisayarda yine oynayabiliyorsunuz arkadaşlar. Oyun oynaması ücretsiz bir şekilde Play Store, Google Play Store, App Store ve bilgisayar üzerinde Epic Games Store'dan yayınlandı arkadaşlar. Daha yeni yayınlandı. Gecenin 4'ünde falan bu şekilde bir yayınlama saati oldu. Sıkıntılıydı yani süreç. Oyunumuz Türkçe desteğe sahip. Her şey Türkçe dil olarak. Dil olarak da oyunda sadece şu an Korece dili mevcut. Yani sinematik bölümlerde Korece konuşuluyor. Bu da tabii biraz anormal ve absürt kaçıyor bize. Ama altyazılar olduğu için gayet kaliteli bir şekilde ilerleyebiliyoruz. Yani onu anlayabiliyoruz. Şimdi arkadaşlar tekrardan anlatayım. Demin ses yokmuştu. Hemen arayüzden, hani gördüğüm özelliklerden bahsedeyim ilk bakışta. Şimdi sol tarafımızda 18 yazan bölümde seviyemizi görebiliyoruz. Burası karakter seviyemiz. Hemen şurada teçhizat puanımızın, Battle Points, Battle Gear Points'imizin bulunduğu 2607 yazıyor. Puanı buradan görebiliyoruz. Şurada HP ve MP barımız mevcut. P tuşuna bastığımızda istatistiklerimizi görebiliyoruz. Veya HP/MP barına bastığımızda tüm istatistikleri görebiliyoruz. Tüm listeyi aç dersek detaylı bir şekilde istatistikleri görebiliyoruz arkadaşlar. Buradan devam eden etkilerden var olan buff'ların sürelerini ve etkilerini takip edebiliyoruz. Her MMORPG oyununda olduğu gibi. Şurada bir küçük minimap görüyoruz arkadaşlar. Bu minimap'e tıkladığımızda büyük minimap açabiliyoruz veya bilgisayarda M tuşuna basarak bu minimap'i de açabiliriz. Bölgeler mevcut. Şu an bulunduğum bölge Elverum Sarayı. Elverum Sarayı'nda görev için geldim. Ve böyle buralarda şu an görevlerimi yerine getiriyorum. Haritada ilerledikçe bölümlerin görüntüleri açılıyor. O yüzden daha bu kadar bir ilerleyiş yapabildim arkadaşlar. Hemen şöyle bölgeleri göstereyim. Bereketli Ovalar diyor. İşte Everfeld yukarı nehir kıyısı diye bütün bölgeleri isimlendirmişler. Altlarında da seviyelerini belirtmişler. Çok güzel olmuş. Güzel. Yani böyle kafamıza göre gidip de hangi yaratık burada falan diye gezmemize gerek yok. Hemen haritadan işte krallıktaki gidilmesi gereken yerleri tıklayıp ışınlanma da yapabiliriz veya otomatik koşu seçeneğiyle de böyle haritada gidebiliriz. İz hedefi dediğimizde. Patron canavar bölümü arkadaşlar, açık dünya bossları mevcut sanırım. Daha görmedim. Ve burada bunlara gidip oralarda eşyaları ganimet listesinde takip edebiliyorsunuz aynı şekilde. Eşyaları düşürebiliyorsunuz. Harita bölümü bu şekilde. Görevleri yine takip edebilirsiniz. Şöyle kırmızı belirgin şekilde olan görevler, ana görevler, oyunun hikaye görevleri. Şunlar birlik görevleri denilen görevler. Hangi bölgelerde yapabileceğinizi gösteriyor. Bu da rehber görevleri arkadaşlar. Rehber görevleri de sizden oyunu öğreterek böyle geliştirmenizi istediği bazı şeyler oluyor. Şimdi bu kısmı gördük. Şurada bir konum işareti var. Bu konum işaretine bastığımızda konumumuzu, bulunduğumuz o anki yeri kaydedebiliyoruz ve bunu minimap'te şurada kaydedilen konumlardan da görebiliyoruz. İşte gitmiştim de hatırlamıyorum falan yok. Buradan tıklayıp istediğimiz o bölgeye gidebiliriz. Yani mob slotlarımızı, spotlarımızı
buradan ayarlayabiliriz. Bu şekilde bir hareket sağlanabilir. P tuşunda veya şurada sol 3 ve artı işareti bulunan 3 kafanın bulunduğu yere tıkladığımızda partileri görebiliyoruz. Burada da ayarlarını yapabiliyoruz arkadaşlar. İstersek de parti oluşturup buradan parti üyelerini de kontrol edebiliriz. Şu kısmı anlattım. Burada özel CL kitabı dediği bölümü seviyesini topladıkça böyle ödüller alabiliyoruz arkadaşlar. Burayı da şuradaki birlik görevlerini yaparak geliştirebiliyoruz seviyesini. Burada sezon pas ilerlemesi mevcut. Bu sezon pasları da yine görevlerini yerine getirerek böyle ücretsiz bölümünden veya satın aldıysanız ücretli bölümünden yararlanabiliyorsunuz. Totem Craft'ı var. Yine bu da sezon pas üzerinde ilerliyor. Bu şekilde bir bölümleri mevcut. Para birimleri altın, kristaller, adanmışlık parası, şan parası, birlik simgesi, kilometre, hiçlik ruhu, çarpışma coin diye 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 farklı para birimi mevcut. Kristaller nakit parayla alınan paralar ve hemen şurada size kampanyalı paketleri de gösteriyor. Burada oyunun size eğer ön kayıt ödülü yani ön kayıt yaptırdıysanız vereceği ödül mevcut. Buradan yine oyuna günlük giriş ödüllerinizi alabiliyorsunuz. Ve bazı paket özelliklerini de buradan aktif edebiliyorsunuz. Şurada oyunun mağazası mevcut arkadaşlar. Ve bu mağazadan özel kristalleri içeren paketler, bazı jetonları, işte kilometre dediği ne işe yarıyormuş göstermiyor. Sağ tuşla açmaya çalıştım. Mesela böyle yüce kutsal kıyafet dediği karakterinize skin alabiliyorsunuz ve içinden çıkma oranları da bu şekilde arkadaşlar. Efsanevi skinler karakterinize daha fazla özellikler veriyor. Bunu Ufuk Denizcisi'ni bana ön kayıt ödülünden hediye olarak verdi ve birçok kişi de zaten oyuna başlayanlarda mevcut. Şöyle kısaca mağazayı gezdiğimizde sizlere önden bir gösteriş yapalım. Şunlar kristallerle alınıyor ve bunlar içinde yine item çağırma şeyleri mevcut gördüğünüz gibi. Oyunda bir pay to win mevzusu var. Yani yok değil ama şöyle bir durum da var. Böyle gezelim. Kristal para birimleri ve altında bizim paramızda kaç para olduğu yazıyor. Yine buradan mesela bakın bunu 1000 kristale alabiliyoruz. Baltas Cennet'in baskın kaptan dediği skin. Sanırım çağırma yaparak tabi. Bu pet arkadaşlar. Bizim karakterimizin daha doğrusu karakterimize yardımcı olan ve istatistiksel özellik veren bir pet. Gördüğünüz gibi exp ödül bonusu veriyor. İksir kapasitesini arttırıyor. Yani iksirin basacağı gücü arttırıyor. Hasar azaltma sağlıyor. Savunmaya artı bonusu veriyor. Hareket hızınızı arttırıyor. Son hasar resistansı sağlıyor. Crit hasar resistansı sağlıyor yani direnci. SP geri kazanımı yapıyor. Ve bu şekilde size bonus şeyler sağlıyor. Gördüğünüz gibi bunlar da yine paketler. Şöyle kısadan hisse geçelim. Siz de görün. Merak eden arkadaşlara şöyle ön görüntü olsun. Marketinde yani Raven 2'nin marketinde bulabileceğiniz şeyler bunlar. Tabii şimdi hevesimizi kırmayalım. Yani daha ilerleyip 30 seviyeye geldiğimizde şurada hemen üst hamburger menüden pazarı görebiliyoruz. 30. seviyede açıldığını söylüyor. Pazarda
Bu tarz şeyleri birbirimize satabiliyor muyuz? Yoksa alan oyuncular para kazanmak için diğer oyunculara satabiliyor mu? Bilmiyorum. Açıldığında göreceğiz. Oyunda zanaat mevcut. Görevleri buradan da görebiliyoruz. Öğe koleksiyonlarını biriktirerek karakterimizin bonuslarını açıyoruz. Eşyalarımızı buradan geliştirebiliyoruz. Mesela bunları zırhlara geliştirme yaptığımızda artı 5'e kadar güvenli bir şekilde basabiliyoruz. Silahlara da artı 7'ye kadar arkadaşlar. Sonrasında patlama imkanı bulunuyor. Silah kaybolabiliyor. K'ya bastığımızda veya yukarıda şöyle silahların çapraz şekilde duran amblemine bastığımızda yeteneklerimizi takip edebiliyoruz. Ve bu yetenekleri, pasif olanları herhangi bir şekilde biz kullanamıyoruz zaten. Aktif olanlarını da otomatik kullanımı seçtiğimizde karakterimiz otomatik dövüşte kendi kullanıyor. Buradakileri anlattık. Şöyle çanta bölümünü açayım size. Buradakiler benim şu an kullandığım teçhizatlarım ve buradakiler de envanterimde bulunan eşyalar. Burada teçhizat ve çeşitli, diğer çeşitli ve favoriler olarak bölümlere ayırmışlar. Bunları da şu an şöyle görebiliyoruz. Buna sağ tuş bastığımda üzerindeki özellikleri de görebiliyorum. Veya tıklayıp şuradan büyüteç işaretine bastığımda da mobilde görebilirsiniz. Mobilde eğer mobilden oynuyorsanız üzerine basılı tutarak da şöyle eşyanın şeyini görebiliyorsunuz, verdiği bonusları. Bununla böyle karşılaştırma da yapabiliyorsunuz değerli dostlar. Şöyle silah, kask, zırhımız, pantolonumuz, çizmemiz, ayakkabımız, pelerinimiz, eldivenimiz, yüzükler, bileklikler, 2 tane, kemer dediği bir bölüm var. Buraya bir tane, mühür dediği bir bölüme yine bir tane, totemi de buraya koyacaksınız. 2 tane de küpe koyabiliyorsunuz. Buraya da eserleri diziyorsunuz. Yani bunlar ilerleyen zamanlarda oluyor arkadaşlar. Buradan istemediğiniz hemen yere veya kaybetmek istediğiniz eşyaları seçip silebiliyorsunuz. Gördüğüm kadarıyla. Şuna bastığımızda bazı eşyaları yok edip şöyle şu özü alabiliyorsunuz arkadaşlar. Yani eşyanız geliştirme aşamasında parçalandığında da bu özden geri veriyor. Ve bununla da damgalayı yani çeviri hataları mevcut. Damgalayı etkinleştirirken kullanılır diyor. Bunun ne olduğu hakkında hiçbir fikrim yok. İleride görürüz veya bunların videolarını zaten sizlere yapıyor olurum. Şunlar artı basma eşyalarımız, yani silahımızı geliştirmek için şu silah işaretli olanları kullanıyoruz. Zırhlarımızı geliştirmek için de şu kalkan olanları kullanıyoruz. TP, MP, iksir potlarımız. Bu da aşırı hızlanma uyarıcısı diyor. Şiddetli hız ve çeviklikle dolu bir içecek. Bize yetenek hızı ve hareket hızı sağlıyor arkadaşlar. Bu da hız iksiri, yine hız ve çeviklikle bir iksir. Saldırı hızımızı arttırıyor, yetenek hızımızı arttırıyor ve hareket hızımızı 300 saniye boyunca arttırıyor. Aynı şekil onu F1'e de koyup zaten otomatik kullanmasını da sağlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Hemen burada çantanız eğer dağınık bir şekildeyse kısa yoldan düzeltmenin yolu da aşağıda sağdaki kutucuklar, bastığınızda düzeltiyor. Burada kalıntı bölümü var. Teçhizatın hemen aşağısında ikinci bölüm kupa şeklinde olan yere tıkladığımızda heykel, zil, fener, kadeh, tılsım, antik kitap olarak bölümler mevcut. Bunlar nedir? Daha bir fikrim yok. İlerleyen zamanlarda göreceğiz. Rün bölümü mevcut arkadaşlar 3. sekmede. Bu Leo, Tauron, Ariye diye bir rün bölümleri mevcut. Bunları da büyük ihtimal karakterimizin şeyleri artsın diye kullanacağız, özellikleri. Ve onları da geliştiriyor olacağız. Demin dediğim kutsal kıyafet mevzusu da burası arkadaşlar. Burada koleksiyonları görebiliyorsunuz. Karakterinize özel koleksiyonlar, yani skinler takabiliyorsunuz. Her skinin kendine özgü özellikleri mevcut.
Ve bu skinleri de bağışlayarak mesela daha istatistiksel özellikler kendinize katabiliyorsunuz. Bunları mağazadan da satın alabiliyorsunuz. İlerleyen zamanda pazardan da satın alabiliyor musunuz? Onu hiç bilmiyorum. Böyle hemen sizi bak şurada sıra dışı tanık çağırma parşömeni. Bunu bana görevden ödül olarak vermişti. Açalım. Onu da görmüş olun. Gördüğünüz gibi şu an sıra dışı bir petim gelmiş oldu. Peki özelliği neymiş? Bak bendeki XP %10 veriyordu. Bu %19, %9 daha fazlaymış. Karşılaştırıp şuraya bonuslarını da vermesi de güzel bir olay olmuş arkadaşlar. HP iksir kapasitesi dediği büyük ihtimal çeviri hatası var. Burada mesela 100 artı 50 daha koyuyor. Yani 100'e çıkarıyor. Büyük ihtimal HP'yi basarken 50 değil de 100 basacak. O şekilde bir özellik diye düşünüyorum. Şimdi bu nereye geldi? Yukarıda 3 hamburgere bastığımızda tanıdık bölümüne geldi. Tam da sırada göstereceğim yer. Geliyoruz. Buradan uygulayı seçiyoruz. Bu artık yoldaş olarak yanımızda, pet olarak yanımızda görev alıyor. Hem de bonusları aktif oluyor arkadaşlar. Bunlar da bu şekilde yine paralı versiyonları mevcut. İlerleyen dönemlerde bunları satın alabiliyor muyuz? Bunun hakkında sizlere yine bilgi veriyor olacağım. Yalnız grafikler muhteşem duruyor bilgisayarda. Yani 45,5 GB dosya indiriyorsunuz. Bunu söyleyeyim. Yani ilk başta oyunu Epic Games Store üzerinden indirirken 500 küsür megabayt indiriyor. Sonra oyunu yüklüyorsunuz. Kurarken oyunun ana ekranında da 45,5 GB daha indiriyor olacaksınız arkadaşlar. Onun da bilgisini vereyim. Hemen şurada görevlerimizi görebiliyoruz. Bu görevler şu şekilde. Otomatik tıklama ile bu görevlere gidebiliyoruz. 3-4 farklı görevler var arkadaşlar. Şimdi kırmızı olan, böyle belirgin kırmızı olan hikaye görevimiz, ana görevimiz, main görev. Kılavuz dediği rehberlik ediyor. Oyunda sizin öğrenmenizi sağlayan görevler. Oyunu öğretiyor. Tutorial görevleri diyebiliriz. Sessizlik bu yeni geldi. Nedir bilmiyorum. Ama yani bize bir katkı sağlıyor. Şunlar birlik görevleri. Bu birlik görevlerini yaparak şuradaki özel CR kitabındaki bölümü seviye atlattırabiliyoruz. Ve bu şekilde de buradaki ödülleri elde edebiliyoruz arkadaşlar. Bunlar da kendi aralarında 1, 2, 3, 4, 5 olarak böyle görev şeyleri var. Yani nasıl diyeyim? Görevlerin birbirinden farklı özellikleri var arkadaşlar. Bak şimdi zalim one by one diye biri bölgeye girdi diyor. Bu adam birini öldürmüş. Bize de uyarı veriyor. Oyunda PvP de var arkadaşlar. Ve PK atmada sanırım mevcut, daha o bölüme varamadım. Varınca göreceğiz. Hemen solda L tuşuna bastığınızda, telefonda da yine şu şimşek işaretine bastığınızda güç tasarrufu modu ayarlarınızı yapabiliyorsunuz. Bilgisayara da koymuşlar. Sanırım laptoplarda falan oynayanlar için de işe yarar şeyler mevcut. Hemen burada Enter veya sohbet işaretine bastığınızda sohbete katılabiliyorsunuz ve diğer oyuncularla sohbet edebiliyorsunuz. Şurada kamera işareti var. Şu an birinci kamera görünümünde. Bu bizim her MMORPG'den aşina olduğumuz görüntü e, açısı arkadaşlar. Her bölüme çevirip yakınlaştırıp uzaklaştırabiliyoruz ve istediğimiz taraftan bakabiliyoruz karaktere. C'ye basarak veya şu kameraya basarak izometrik ikinci görünüme, kamera açısına geçebiliyoruz. Bunu da uzaktan görüyoruz ve sağa sola çevirebiliyoruz. Yukarı aşağı yapamıyoruz. Aynı zamanda biraz da yakınlaşabiliyoruz karaktere. Üçüncü bölümde eylem görünümü açılıyor. Bunda sağa sola çevirebiliyoruz, yukarı aşağı çevirebiliyoruz. Ama karakterimizi yakından takip ediyoruz arkadaşlar. Görüldüğü gibi. Ve bu şekilde de
Bu dövüşe girdiğinde, yani karakteri savaşa soktuğunuzda, vuruşları böyle karakteri sola çekerek sinematik bir şekilde vurmaya çalışıyor ve güzel bir şekilde onu da izleyebiliyorsunuz. Güzel bir görünüm seçeneği. Denemenizde fayda var. Tab tuşuyla bölgedeki yakınınızdaki PvP'deyseniz oyuncuları veya yaratıkları seçebiliyorsunuz. Boşluk tuşu ile karakterinizin vuruşlarını yapabilirsiniz. Veya telefondaysanız tıklayarak T tuşu ile veya şu sağ dönüşüm oklarının olduğu bölüme basarak otomatik vuruşları açabiliyorsunuz. Dövüşü başlatabiliyorsunuz. Şu yakındaki nesneleri, eşyaları, ekipmanları toplamak için bu bölümü hakkında hiçbir fikrim yok. Onu söyleyemiyorum. O ileride öğrenince anlatırım. V tuşu hakkında da bir bilgim yok sanırım ama iptal ediyor bazı şeyleri. Evet, yetenek barlarımız 6 tane, birden 6'ya kadar ve 4 bölümden oluşuyor. Yani toplamda 24 tane e, yetenek koyabileceğimiz karo mevcut. Hemen burada yine F1'e F1'den F6'ya kadar seçili 4 tane de burada bölüm var. İsterseniz mouse'la kaydırabiliyorsunuz. Telefonla da ileri geri çekebilirsiniz. Ve bu da yine 24 karodan oluşuyor. Burada otomatik pot basıldığını görüyorsunuz. Bunlar şu etrafında dönüyorsa otomatik potları basıyor demektir. Veya siz de buradan tıklayarak bastırabilirsiniz. İleriki seviyelerde de diğer potları buradan mesela büyük potu seçebilirsiniz. Veya kapatabilirsiniz. Veya pot bastırma ayarlarınızı oradaki çarktan tıklayıp şöyle ayarlayabilirsiniz. Mesela yüzde kaçta bassın diye. Bu şekilde buradan ayarları da mevcut. Buff'ları yine dediğim gibi buradan basıyoruz. Hemen en altta exp barını, yani tecrübe puanınızın barını görebiliyorsunuz arkadaşlar. Hemen en altta beyaz bir şekilde ilerliyor. Oyunda kasma, yani grindleme dediğimiz özellik mevcut. Aradığım özellik abi. Ben zamandan beri Silk Road Online olsun, işte ne bileyim Metin 2 olsun, Knight Online olsun, hepsini oynadım. Hep böyle bu tarz oyunlardan arıyorum. Bunda o sanki var gibi, göreceğiz. Oynadıkça bunları da görüyor olacağız. Şurada postamız var. Yardımlar var. Yine seçenekler var. Burada oyun ayarlarımızı görüyoruz arkadaşlar. Oyun ayarlarımız ortak dediği işte parti davetleri vesaireler otomatik kabul edilsin mi edilmesin mi, bunları ayarlayabiliyorsunuz. Gameplay ayarlarınızı yapabiliyorsunuz. Düşen öğelerin isimleri gözüksün mü gözükmesin mi, bunları açıp kapatabiliyorsunuz. Bu şekilde mesela arayüzü de yine takip edebilirsiniz. Mini chat'i küçültebilir, büyütebilirsiniz. Güç tasarrufu ayarları yine burada da mevcut. Ve mesela nadir veya daha yüksek özellikle eşya düştüğünde size bildirim gelsin mi? Bunları da açabiliyorsunuz arkadaşlar. Hemen dövüş kontrol dediği, bu da otomatik dövüşün ayarları arkadaşlar. İstediğiniz şekilde özelleştirebiliyorsunuz. Mesela bak, patron canavar diyor. Öncelik, yani burada ayarlıyorsun. Diyorsun ki gittin açık dünya boss'u kesmek istiyorsun. Oraya bıraktın karakterini. Açık bıraktın. Öncelik o çıktığında ona dönüyor. Güzel yapmışlar. Dövüş kontrolleri dediğim gibi potları ayarlıyorsunuz ve onun yanı sıra diğer ayarları da yapabiliyorsunuz. Ganimetleri e, filtreleyebiliyorsunuz. Silah, zırh, aksesuar, rün. Bunları hatta kalitelerine göre de yine filtreleyip toplamasını, otomatik toplamasını sağlayabiliyorsunuz. Diğer oyuncuların eşyalarını elde etmek istiyorsanız bu ayarı açıyorsunuz. Adam toplayamadı veya çantası dolu. Siz bunu açtığınız için gidip onu da toplar. Bilginiz olsun. Arama dediği otomatik arama işlemi, bunu bilmiyorum. Bunları öğrendikçe de zaten sizlere videoda veya yayınlarda bahsederim arkadaşlar. Çevre bölümünde grafikler görünüyor. Hemen burada kısa bir hatırlatma yapayım. Ben şu an bilgisayarım özelliğinden kısaca bahsedeyim. Ee,
Asus TUF Gaming 4070 Ti Super ekran kartı kullanıyorum. 16 GB. İşlemcim i7 14700K Intel ve 32 GB RAM kullanıyorum arkadaşlar. Bunun yanı sıra da 3.5K'da oynuyorum. Size 2K yayınlıyorum. Ve gördüğünüz gibi şu an grafik kalitesinde her şeyi çok yüksek olarak açtım. Zaten maksimum önerilen ayarlarda Epic Games Store'da bilgisayardan oynayacaksanız yazıyor. RTX 2060 gösteriyordu maksimum önerilenlerde. Şimdi çözünürlük ayarımız var, doku var. Yani detaylı bir şekilde ayarlarımızı yapıyor. Etki kalitesi dediği büyük ihtimal efekt kalitesi arkadaşlar. Yine çevirmede bir problem olmuş olabilir. Gölgeler mevcut, görünürlük mevcut. Görünürlükte değişik bir çeviri olmuş. Kenar yumuşatmamız var. Hepsi açık. Ekran kalitesi, bitki kalitesi, çevresel etkileşimleri açabiliyorsunuz. Eğer ekran kartınızın bir RAM'i sınırlı bir şekilde kullanıyorsanız, yani 8 GB var ama 4 GB kullansın istiyorsun falan, ona göre ayarlıyorsun. Bunu açabilirsiniz. Ben kapadım. Orijinalinde açık geliyor. Kapatmak isteyenler de buradan kapatabilir. Oyun ortamı dediği tam ekran mı yoksa işte borderless mı, pencereli mi, onu ayarlıyorsunuz. Çözünürlük yine burada. Çerçeve dediği FPS limiti arkadaşlar 60 varsayılan olarak geliyor. 120'ye kendiniz çekebilirsiniz bilgisayarınız güçlüyse. Efektleri, görüntüleme hepsini açtım. Burada kullanıcı arayüzü ölçeklerini ister büyütebilir, isterseniz küçültebilirsiniz. Kamera sarsıntısını azaltabilirsiniz. Bunun yanı sıra oyunda DLSS'de mevcut arkadaşlar. Şöyle hemen DLSS'ten bahsedelim. Kalite, dengeli modu, performans ve ultra performans olarak DLSS'ten faydalanabiliyorsunuz. Kapadım. Zaten ben yeteri kadar güçlü bir ekran kartıyla oynuyorum. Hemen özellikle de açtım. Fidelity FX süper çözünürlük dediği FSR arkadaşlar. Bunda AMD kullanan, AMD ekran kartına sahip arkadaşların eğer düşükse kullanmasını tavsiye ederim. Yine kalite, dengeli, performans ve ultra performans olarak ayarlayabiliyorsunuz. Bunu eğer bunlardan birini seçerseniz keskinliği de buradan ayarlayabilirsiniz. Biliyorsunuz bunlarda bir yumuşatma özellikleri, blurlama, hafif blur gibi şeyler de geliyor. Ona göre keskinliğinizi ayarlarsınız. Gerçekçi bulutlar, işte burası gelişmiş grafik ayarları. Açtım. Normalde kapalı geliyor. Küresel aydınlatma Ray Tracing gibi bir şey mi bilmiyorum ama oyunun kendi küresel aydınlatmasına benziyor. Açtım. VSync ekranınız da aynı şeye getiriyor. Kare hızına getiriyor. Yani oyunu. Şöyle mesela ben 175 Hz oynuyorum ama 120 Hz veriyor. Ama ekranda kırılmalar yapıyor diyelim veya çözünürlük fark ediyor. İşte bunu açtığınız zaman o dengeyi kuruyor arkadaşlar. Öyle bir sorunuz varsa bunu açabilirsiniz. Grafik API'si DirectX 12'yi tercih ediyorum. En güncel DirectX sürümü bu zaten. DirectX 11, eğer hata falan alıyorsanız 11'i seçebilirsiniz. Sesleri detaylı bir şekilde ayarlayabiliyorsunuz. Açıp kısabiliyorsunuz. Şöyle. Arka planda çal dediği masa üstüne döndü de çalsın bölümü. Ve şurada bildirimler var arkadaşlar. Burada bildirimleri açıp telefondan da bildirim alabiliyorsunuz. Anlık bildirimleri de buradan takip edebilirsiniz ama telefonda. Burada hesap bölümü var. Hesabınızın şeylerini, bilgilerini falan arkadaşınıza yollayabiliyorsunuz. Bu şekilde bir ayarlar menüsü mevcut. Burada başka size ne gösterebilirim? Posta var. Postaya ne gelmiş? Bildirim gelmiş. Giriş ödülleri veriyor gördüğünüz gibi. Oyun yeni çıktığı için bol bol ödül veriyor. Alalım. Tertemiz. Bunlar da diğer şeyler. Şu an 2.2 milyon
para oldu. Detaylı görmek isterseniz şuradaki oka basabilirsiniz. 2.238.000 gözüküyor. Oradan aldığım şey bak hemen otomatik geldi. Yemeği yedi zaten. Şu an 4 dakika 10 saniye boyunca bize şey veriyor. Şu hedef arama dediği büyük ihtimal hedefleri burada gösteriyor ve üstüne tıklayıp gidebiliyoruz sanırım. Bunu grindlemeye gittiğimiz yerde açar deneriz. Çantamıza bakalım. Bu ne? Damgalama arttırıcı. X ve ölüm oranını arttıran bir iksir. Ya bazı çevreler değişik olmuş. X ödül oranı %20 arttırıyormuş. Güzel. Ölüm oranı %3. Bunu bilmiyorum ne olduğunu. Hemen burayı da halletmiş olduk arkadaşlar. Şunu kapatıyorum. Gördüğünüz gibi 4070 Ti süperde. 120 FPS sabit alıyorum. Daha fazlasını da alıyor. Bu şekilde bir kullanımı var. Zaten GPU'ya bindiriyor yükü şu an. CPU'yu fazla zorlamıyor. WASD ile karakterinizi yönlendirebiliyorsunuz. Böyle. Veya şu göreve tıklayarak otomatik gidebiliyorsunuz. Şimdi otomatik gitmesini açtım, gidiyor. Çoğu şeyden bahsettim arkadaşlar. Eğer takılırsanız yani anlamadığınız bir şey olursa lütfen yorumlara yazmaktan çekinmeyin veya şu an sohbette sorabilirsiniz. Bu şekilde şey yapabiliriz. Buraları atlıyorum. Bazı bölümler yetişkinlere özel bölümler oluyor. Buna dikkat edin. Oynayacağınız ilk bölümlerde mesela yarı çıplak hatta çıplak karakterler göreceksiniz. O yüzden onlara dikkat edelim. Bulunduğunuz ortamda yani mahcup olmayın. Onun için söyleyeyim. Şimdi göreve ilerliyoruz. Bu karakter elementalist sınıfı bir karakter arkadaşlar. Yani genellikle büyü üzerine. Oynaması kolay, orta derece. Ve bildiğiniz üzere magic vuruşlar yapıyor. Yani büyülü saldırılar gerçekleştiriyor. Ve şöyle mor parlamasının sebebi de oyun demin anlattığım şu kutsal kıyafetten kaynaklanıyor. Bunu da şu an ön kayıt ödüllerinden elde edebiliyorsunuz. Sonradan dahil olduğunuzu size sağlar mı? Onu hiç bilmiyorum. Onu da söyleyeyim arkadaşlar. Böyle otomatik göreve gidiyor arkadaşlar. Telefonda da aynı şekil böyle takip ediyor ve o bölgeye gidebiliyorsunuz. M'den açıp bölgeyi de görebiliriz. İstersek dediğim gibi haritadan tıklayıp istediğimiz bölgede karakteri yönlendirebiliyoruz. Şimdi dövüş bölümüne geliyoruz. Hatta şöyle eylem görünümüne geçirelim ve ufaktan bir gameplay oluşsun. Görev konumuna girdik. Bak söylemiştim ya. Şöyle değişik görüntü yapıyor. Ceset çiçeği öldür diyor. 10 tane öldüreceğiz. Otomatik kasıyor arkadaşlar. Yani kasıyor dediğim gidip yaratıkları öldürüyor ve görevleri yerine getiriyor. İsterseniz bir slota da bırakıp orada o görevleri yapmasını bekleyebilirsiniz. Yatarken de oynar. Siz çalışıyorken de oynar. Aynı şekilde telefonda da oynuyor. Dediğim gibi bilgisayardaki karakterinizi telefonda çapraz platform desteğiyle de oynayabiliyorsunuz. Veya bir arkadaşınızın bilgisayarı yok ama telefonu var. Telefondan sizinle beraber oynayabiliyor siz bilgisayardayken. Çok güzel aranan MMORPG'lerden biri, bence güzel olmuş. Güzel düşünmüşler. Oyunu dediğim gibi Netmarble yayınladı. Deniyoruz. Ve bu oyun hakkında da sizlere bilgi aktarmaya çalışıyorum. Şimdi görev bitti. Buradan ödülleri alabiliriz. Bak. Sebze şiş, altın ve XP ödülümüzü aldık arkadaşlar. Şimdi ana görevlere devam ediyorum. Seviye atladım, 19 oldum. Ve özelliklerim yine random geliyor bu arada. Random geliyor. Bunları random olarak veriyor her seviyede. Şöyle
Arbalet düştü bu arada. Bunları mesela bu benim işime yaramıyor ya. Burada öğe koleksiyonları var arkadaşlar. Böyle yapalım. Burada hamburger menüye tıklayarak e, öğe koleksiyonlarına girebiliyoruz ve girdiğimizde kazananı olmayan yarışma diyor. Mesela buradaki şu düşen eşyayı buraya kaydedebilirim. Bunların tümünü kaydettiğimizde insanlara karşı ek saldırı 1 alıyor. Yani ekstra bir bonus alıyor. Bu şekilde ilerleyişimizi yapıyoruz. Hakan Cebeci bir soru sormuş. İyi yayınlar demiş. Premium artıları neler? Premium'un artıları hakkında tam bir bilgim yok. Mağazayı açayım, kontrol edin derim. Sanırım macera başlıyor. Arttır dedi. Bakalım. Şudur galiba. Premium dediği. Ek ürün satın alma mevcut diyor. Devam eden etkileri uygula. Exp ödül bonusunu %10 arttırıyor. Altın indirim oranını %20, yani %20 daha indirimli satın alıyoruz. Maksimum görevler 3 tane görev alabiliyorsun. Günlük özel birlik görevlerine şöyle 3 taneymiş. Oto kurtarma aktifleştiriyor. Ne olduğunu bilmiyorum gerçekten. Ama 819-820 lira bir fiyatı var. Bu ne? Yüce tanıdık çağırma personeli. Bu da şöyle ne veriyormuş? Bunlardan veriyor. Yine yanımıza pet çağırabiliyoruz bunun içindekilerle. Bu bonus kilometre parası veriyor. Bu para birimlerini bilmiyorum nerede kullanıyoruz. Dediğim gibi ben de yeni başladım. Sizinle beraber inceliyorum. Vay dayım benim, hoş geldin. Ya oyun yeni çıktıydı dayı. Ben de merak ediyordum. Hatta bekliyordum, ön kayıttaydı. İşte telefon ve bilgisayarı aynı anda çıkınca ve gece 4'te çıkınca oyun. Yani o saatte çıkacağını biliyordum. Mecbur kaldım. Yapacak bir şey yok. Oyunu göstermem gerekiyordu. Şimdi burada bir eşya düştü ama işime yaramıyor. Bu eşyayı bakayım, öğe koleksiyonu. Evet var. Bak. Şimdi bir tane daha şundan düşürdüğümde tamamlıyor olacağım ama şunu da şimdiden şey yapıyorum. Hasarı normalden monlara diyor. Konu hakkında gerçekten çeviride biraz sıkıntılar var. Umarım düzeltilir. Kaydettim. Şimdi çırakın robu düştüğünde bu bonusu karakterime veriyor olacak arkadaşlar. İstersek bunu tümünü satın al diyorsun mesela. 30 seviyede açılıyor. Çünkü pazar açılıyor. Yani insanlar bu şekilde pazardan otomatik alışveriş de yapıyor olacak ve karakter de para kazanıyor olacak arkadaşlar. Şu an için bence grafikler çok hoşuma gitti ya. Yani şu eylem görünümünde zaten apayrı grafikler. Çünkü bayağı yakınlaşabiliyorum ve otomatik ayarlıyor her şeyi. Aa tamam ne? Ama böyle. Bu arada görev yapmıyoruz. Bak görevi seçmediğim için kendi geldi buraya. Şimdi ana görevi seçtik. Skill barı F1 ama şöyle. 1, 2, 3, 4, 5, 6 skill barımız mevcut. Hakan. 4 tane var. Yani 24 tane skill karosu var. Ve F1'den de buff'ları koyabiliyoruz. Onda da yine 24 tane. Yani toplamda 48 tane skill slotumuz mevcut. Skill barımız mevcut. Küpe verdi gördüğünüz gibi görev ve buradan bak bize çıkardı ya bir kare. Buradan seçerek karakteri hemen takabiliyoruz. Gördüğünüz gibi buraya geldi bak. Çantayı düzenle yaptım. Ve buraya takmış zaten. Bir item'ın özelliklerini kontrol etmek istiyorsanız ne verdiğini
telefonda veya bilgisayarda fark etmez. Üzerine basılı tutuyoruz arkadaşlar. Ve içerisindeki özellikleri görebiliyoruz. Elverum Sarayı'na tekrardan gitmemi istiyor. 510 metre koşacağıma Elverum Sarayı'nı açarım. Haritadan 100 para birimine altına ışınlanabilirim. Ben size öğrendiklerimi şu anda aktarmaya çalışıyorum. Umarım işinize yarıyordur. Eğer yarıyorsa zaten lütfen videoyu beğenip, yayını beğenip destek olmayı unutmayın. Türkçe olarak bu saatte sizlere aktarmaya çalışıyorum arkadaşlar. Şehire geldiğinizde gördüğünüz gibi solda tüccarları falan gösteriyor bu arada. Karakter çizimleri falan çok hoşuma gitti ya. Biraz Black Desert'ı andırıyor bu arada. Black Desert Online'ın karakter çizimlerini andırıyor. Atla yapalım. Bu bölümleri atlıyorum. Buradan bak mesela çeşitli tüccar diyor. Tıklıyorsun oraya gidiyor. Teçhizat tüccarı bulamamanın bir imkanı yok. Depoya tıklıyorsun gidiyor. Ben ama göreve devam edeceğim. Böyle milletin mor parlamasının sebebi dediğim gibi skinlerinden arkadaşlar. Ön kayıt skinlerini alan herkese, yani ön kayıt yaptıran herkese bu skinler verildi. Bak bunlar mesela bilmiyorlar. Bilmedikleri için takmamışlar. Daha sonradan şu anda indirip, yani yeni gördüğünüz mesela oyunu indirip bu şeyden faydalanabiliyor musunuz onu bilmiyorum ama büyük ihtimal ön kaydın bir anlamı kalmazdı. Sanırım vermeye de bilir. 325 metre öteye gideceğimizi söylüyor. Dur bakayım. Şuraya. Işınlanacak bir yer yok. O yüzden koysun. Yalnız oyunun dünyası da çok güzel duruyor. Bilgisayarda. Telefonda da hiç kötü bir görüntü yoktu arkadaşlar. Yani telefonda da deneyimledim. Gayet güzel bir görüntüsü mevcuttu. Bu arada sizden ricam lütfen yayınımızı beğenip bana ücretsiz destek olmayı unutmayın arkadaşlar. Yani çok basit bir şey. Hemen aşağıdaki yukarı parmak işaretine basarak yayını beğenebiliyorsunuz veya videoyu beğenebiliyorsunuz. Aynı zamanda bu video haline döndüğünde de video şeklinde izlerken de yapabilirsiniz ve yorumda bırakabilirsiniz oyun hakkındaki sorularınızı. Hırsız öldürecekmişiz 10 tane. Hakan Cebeci mobil çıkan oyunu sevmem ama üstüne düşerse güzel olur. Türkçe olması artı grafik olarak da orta düzeyde rahatça oynanır. Zaten gold parası etsin daha çok hoşa. Kesinlikle. Ya zaten biliyorsun Türk oyuncuların şöyle bir şeyi var. Eğer bu oyunda bir ticaret falan dönüyorsa parayla alakalı, ya bu oyun dünyanın en iyi oyunudur Türkiye'de. Bilmiyorum ama yani şu an ticaretle alakalı bir bölümü var mı? Menü düğmesini seç dedi. Cennet taşı diye bir bölüm açıldı arkadaşlar. Açılabilir bir slot seç. Aç. Onayla. Göksel yuva taş yuvasının kilidi açıldı diyor. Ekrana bakın. Bu ne? Yıldırım mermisi. Yeni bir yetenek sağlıyor bana. Artı 1 geldi. Artı 2 de gelebilirdi. Güzel bir şey çıktı herhalde. Yıldırım elementlerinin gücünü topla ve hızlı bir şekilde ardı ardına yıldırım çak. %325 hasar ver. Çok iyi lan. Kullanıldığında hasar azaltmayı yok say. Nereye geldi şimdi? Göksel taş becerileri. Bunu da otomatiğe seçelim arkadaşlar. Unutmayın. Bunu seçip otomatik kullanım demezseniz otomatikte bunu kullanmaz.
PvP'de isterseniz kapatabiliyorsunuz. Kendiniz bastırıyorsunuz bazı yetenekleri. Bunlar da ufak ipler olsun. İpuçlarını size verelim. 슬슬 시간이 된 것 같은데 저기 왕자님과 공주님을 좀 보세요. Solo ya da partili dungeonlar var mı veya PvP haritası ekstra? PvP haritası hakkında bilgim yok Hakan da solo ve partili dungeonlar mevcut. Evet. 이 아이들에게 낙인이 Oyunun hikayesini atlıyorum. 오웬 공작은 더 İzleyelim mi 높은 atlayalım mı bu 위치를 arada? 거예요. İzlemek isteyen var mı 시작할까요? arkadaşlar? 잠깐. 누군가 이쪽으로 오고 Oğlum 있어. bu şeye benzemiyor mu ya? Witcher'daki 수도방위 기사. hatuna şey vardı ya. 어쩐지 Neydi 쉽게 o? 물러가더라니. Siri miydi? 오웬 Siri, Siri. 공작이 우리 뒤를 밟게 한 거군요. Onu andırıyor gibi geldi bana. 깜깜되면 안 되는데. The Witcher 3'ü biliyorsunuz değil mi? 혼자서 기사들을 제압할 수 Bildiğinizi varsayarak konuşuyorum. 좋아요. Bu benim, 하지만 간단히 bu 잡아만 NPC. 절대 죽여서는 안 돼요. 방금 좋은 생각이 났거든요. 저런 약골들이 기사라고? Şimdi gizli görevdeyiz. Şunları öldüreceğiz. Şu yıldırımı görmek istiyorum ya. Atacak mı? Aa, attı. Zeus'un şimşeği gibi çaktı. Ver bakalım. Görev tamam. Belinda ile tanışın dedi. Bak, slotları görüyor musun? Mesela yatacaksın değil mi? Dedin ki yatacağım. Telefondasın veya bilgisayarda. Geldin. T'ye bassın. Burada otomatik kasıyor abi. Bunun alan ayarını da yapabiliyorsun. Seçenekler. Dövüş kontrol. Bak. 40. Hedef arama menzili. 40 veya kısıtlama yok yaparsan her yeri gezer. Veya daha da daraltabiliyorsun. Bir nevi botu içinde yani. Cadı vardı, ona benziyor. Ya bir Siri mi? Bir Witcher 3'te şey vardı ya, karakter. O da ana karakterlerdendi yani. Hem ana karakterlere. Bakayım, dövüştükçe bak şu sağdan o anlamayı veriyor. Yani XP'yi geliyor. Tamam, burayı durdurabiliriz. Göreve devam. Oyunu anlatacağım diye o kadar geciktim ki aslında herkes aynı anda başladım. Millet bayağı gitti. Olsun. Ben size aktarayım. 믿을 Yani oynadığıma dair bir şeyde de anımız olsun hem. Kanalımda. Ben çok seviyorum ya. Kanalımda böyle anılarım birikiyor. İlk oynadığım oyunları falan görüyorum. 기억을 왜곡하는 마법. Ödülleri alabiliriz. O eski bileklik. Bastık, taktık. Doğruluk verdi. Tamam, süper. Belinda ile tanışın diyor. Vuruş hissiyatı kesinlikle var. Bayağı şey yapıyor. Yani konuşmamız lazım. Ne konuşacağız değil mi? Bu saatte. 이 사람들이 모두 술에 취한 걸로 기억을 조작할 Hafta 거예요. sonuyla ilgili sana. He. 싸구려 술 몇 잔과 Okey, ona müsaitte konuşalım mı dayı? Kilidi açıldı. Aa, lonca açıldı. Kilidi açıldı. Birlik şimdi mevcut. Kilidi damgalama da açıldı bu arada. Seviye 20 oldum. Şöyle bir bakalım. Yeni paket geldi yine. 3 saat 59 dakika geçerli. Kabul etmiyorum. Bak, bu Battle Pass'te hemen kısa yoldan ödüllerimi aldım. Şurada bak, oyunun ödüllerini de buradan takip ediyorum. 20 seviyeye ulaştığımda kask veriyordu mavi. Onu da elde ettim. Ulaştığım için. Vay 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 vay. Konuşmalarından anlıyorum dayıcım. Süper. İşaretlendi. Şimdi buna mesela teçhizatımı güçlendirmek istiyorum. Bu ne? Ham geliştirme taşı göğüs. Sabit bir olasılıkla aşağıdaki öğelerden birine üst. Ha, geliştirme taşları veriyor.
Maksimum 20'sinde aç. Onayla. Oo, bu ne lan? Üstün zırh geliştirme taşı. Demek ki bunlar da kendi aralarında kaliteleri var arkadaşlar. Onu da elde etmiş olduk hem de görmüş olduk. Güzel oldu. Yayında denk gelmesi iyi oldu. Ee, Şuradan şeye bakacaktım. Şimdi çantada. Teçhizatı geliştirmek istiyoruz değil mi? Evet. Ne yapacağız? Teçhizatı geliştirmek için. Şimdi bu geldi ya. Buradan buraya da tıklayarak yapabilirsiniz. Veya hamburger menüden neredeydi? Geliştire basarak da yapabilirsiniz. Bastık. Ha bak bunu bununla kullanabiliyorum galiba. Şöyle bir bakalım. Üzerinde soğuk ışık yayan mavi bir marka bulunan bir geliştirme taşı. Zırh geliştirme malzemesi olarak kullanılır. Anladım. Güvenli bir şekilde zırhlarınızı artı 5'e basabiliyorsunuz. 10.000 altın gidiyor. Bu arada bak ekstra bir özellik geldi 5'e gelince. Bonus. Şimdi artı 5'ten sonra artı 5 geliştirmesinden sonra artı 6'ya yakabiliriz. Oranlar da burada gözüküyor. %25 şansımız var geçmesi için. %25 şansıyla geçebilir veya yakabiliriz. %25 şans bayağı azmış ya. Sonra %20'ye düşüyor. Artı 7'de. Artı 8'de %16. %14 artı 9'a artı 8'den artı 9'a artı 9'dan artı 10'a basarken %12 artı 10'dan artı 11'e %1 artı 11'den artı 12'ye %1 geliştirme seviyesi taşı da var galiba. Yani var %88 şansla yakabiliyoruz. %11'de oradan artı şeyinde alabiliyoruz. Bu arada bütün hepsinde aynı sanırım. Yo bak mesela bu üstün zırhlarda daha farklı şeyler, oranlar. Kutsanmış zırh geliştirmede. Bunda da farklı. Bu ne demek oluyor ki ya? Artı 8 artı 9'a basarken 10 da mı olabilir diyor. Aynen. Birden artı 2 de geçebilir diyor. O da şunla mesela. Bu düştü ya. Bununla artı 1 de basabilir artı 2 de basabilir diyor. Hiç belli olmaz diyor ayarına. Güzelmiş. Yani düşük bir şansla denediğinde efsane. Bu da otomatik bastırabiliyoruz galiba bu arada. Yok, otomatik dövüşü kontrol ediyormuş. Özür dilerim. Secret Job Set gibi galiba taşlar ayrılıyor kaliteleri. Evet evet. Son adım diye bir görevimiz var. Devam edelim. Kesinlikle öyle. Oranlar gayet güzel. Ve yani yandan destek de bile %11 şansım var. Çok ileriki şeylerde. Bayağı uğraştırıcı olur artı basması. Bak şu toplama görevi yapıyor. Ya şunu farklı yapsalardı keşke. Mesela bu ne? Ha coğrafya tamamlandı. Bak ödül geldi bu arada. Sıradan tanıdık çağırma parşömeni verdi. Haritada bazı yerleri açtıkça bazı bonuslar da açılmış oluyor arkadaşlar. Ve buradan bak bu geldi mesela. Bununla mesela pet çağırabiliyorum. Bak geldik. Hop. Bu arada karakter arkada kasmaya devam ediyor. Oynuyor. Bu arada aynısı çıktığı için bize ne diyor? Bir kopya tanıdık elde ettiğinizde sözleşme parçası alabilirsiniz diyor. Bu da var olduğu için bize 1 puan para ödülü verdi. Büyük ihtimal o da şuraya bir yere geliyor. Yo buraya gelmiyormuş. O para birimi nereden çıktı abi? O konuyu bilmiyorum nereye geldiğini. Yayın maşallah jilet. Eyvallah dayı valla. AV1 yayını veriyorum. Baya bitrate'i de güzel sağladım. Kalite güzeldir inşallah. Bir problem yoktur. Şimdi başarı kazandık. Burada achievement
dediğimiz bölüm arkadaşlar. Yine basıyoruz. Ödüllerimizi alıyoruz. Toplayıcılık var mı burada? Eşya üretiliyor. Göstermiştim. Sen sonradan geldin galiba o bölümde Hakan. Bak zanaat. Gördüğün gibi abi. Her şey mevcut. Silah üretmek istiyorsun değil mi? Giriyorsun. Bunlar isimli silahlar sanırım. Bak. Bu silahı bile üretebiliyorsun. Ama şeması lazım. Üretim planı. Bu da herkese kolay kolay çıkmıyordur sanırım. Kaynak, zanaat, boyutsal yarık. Bak buradan elde edilebiliyormuş. Boyutsal yarıktan. Yenilen canavardan düşebiliyor. Çok iyi abi. Yani düşme olasılığı var ya böyle. Benim çok hoşuma gidiyor. Günaydın Serkan, hoş geldin. Teşekkür ederim, çok sağ ol. Gelip yayınıma katıldığın için. Son adım ödülleri almaya tamam. Görev tamamlandı. Yemeklerimizi aldık cebe. Belinda ile tanışın. Ana görevleri devam ediyoruz arkadaşlar. Şöyle. Bu arada minimap'e yakınlaşıp uzaklaşabiliyoruz. Varsayılan halde bu şekilde artı tuşuyla yakınlaşıp minimap'i takip edebiliriz. Evet. Sizin görüşleriniz neler arkadaşlar? Video halindeyken yorum olarak yazabilirsiniz. Yani oyun hakkındaki görüşleriniz, tecrübeleriniz neler? Bunu yazabilirsiniz. Şu an sohbetteki arkadaşlar da sohbete bunu yazabilir. Yani şu ana kadar gördüğünüz durum nedir? Beklentileriniz ne? Veya oyunu biliyor muydunuz? Yoksa şimdi mi gördünüz? Bu şekilde yazabilirsiniz. Merak ediyorum yani sizin düşünceleriniz neler? Son level hakkında hiçbir bilgim yok Hakan. Ama bakalım mı? Bu arada oyunda sıralama sistemi mevcut. Onu da yine hamburger menüden U tuşuyla bilgisayarda açabiliyoruz. Sıralamalar diyoruz. Şu an birinci sırada Dispel diye bir oyuncu var. Tabi bunları içini göremiyoruz. İzlemeye başlayın. Raporlama sanırım. Arkadaş olarak ekleyebiliyoruz. Ben 267. sıradayım yani düşün. Bunlarla neredeyse aynı başladık. Loncalar daha kurulmamış. PvP'de bunlar yenilenecektir. Daha bir şey yok. Sıralamaların yenilenmesine kadar süre 18 dakika mı? Yoksa gün mü? Bilmiyorum. Kaos Kulesi diye bir şey var. Bak Metin 2 tarzı sanırım bu. Kat temizliyorsun. Lonca zindanı dönebiliyoruz. Lonca dungeonları. Bu arada bir lonca kuralım ya. Lonca'nın adı ne olsun biz kurabiliyorsak. Şu an yayında olan... Ha bak kurulmuş. Yayında olan arkadaşlardan hemen lonca kuralım. Nasıl kurabiliyorum bir göreyim. Bulundu yazmışlar lonca kurma bölümü. Dediğim gibi seslendirmeler Korece arkadaşlar. Çeviriler Türkçe altyazı. Karakter çizimleri oldukça başarılı. Sinematik sahneler oldukça başarılı bu arada yine. Bunları belirtmek istiyorum. Bilgisayarda bilakis çok canlı. Ben Samsung Odyssey G8 OLED monitörde oynuyorum 34 inçlik. Efsane bir görüntü var gözümün önünde. Yani bir MMORPG olmasına rağmen hoşuma gitti. Netmarble yapmış diyebilirim. Yani çizimleri falan çok iyi yapmış. Bu arada DLSS falan kapalı. Oyunda DLSS desteği var. Göstermiştim onları bir önceki bölümlerde görebilirsiniz. Geriye sararak veya sonradan izleyecek arkadaşlar o bölümlere bakabilir. DLSS FSR desteği mevcut. AMD için FSR'ı, Nvidia için DLSS'i açıp performans düşük alıyorsanız arttırabiliyorsunuz. Tabii oyunda gerçekten açık saçık sahneler mevcut. Sinematikten korkuyorum. YouTube'dan ban yemeyelim abi bir oyun için. Ödülümüzü aldık. Bölüm 4'ü tamamladık. Belinda ile görüşmeye gidiyorum. Serkan demiş ki oyunu yeni gördüm. Çok iyi görünüyor grafikler. Anlatımın da güzel olunca izlemek keyifli oluyor. Çok teşekkür ederim. Tekrardan çok sağ ol. Ne mutlu abi. Yani beğendirebildiysek, hoşunuza gittiyse ve ben de size bunu oyunu güzelce aktarabiliyorsam, anlatabiliyorsam ne mutlu.
Normalde beni sıkça takip edenler bilir. Division için rehber videoları üretiyordum ama oyun gerçekten hep aynı şeye sardığı için artık farklı farklı yerlere açılıyorum. MMORPG'yi sevdiğim için MMORPG çıktığını görünce hemen ne yaptım? Buraya yönlendim. Gerçekten sıraya koydum yani beklemeye. Günü geldi. Size de yayınlamak istedim. Yani gece 4'te açıldı. Ben hemen aktif bir şekilde ilk video denedim. Videoda ses kaydını almayı unutmuşum. Hatta bu yayının başında sesim bile yoktu. Dayım uyardı. O şekilde açtım sesleri. Yani o başlarda izleyecek arkadaşlara şimdiden özür diliyorum. Aynen dayımın dediği gibi TSK Elite Forces dayım oluyor. Beğeni bırakmayı unutmayın arkadaşlar. Beğenileriniz çok önemli. Hem de ücretsiz bir şekilde like, beğeni atabiliyorsunuz. Bu da kanalımın gelişmesinde bana fayda sağlıyor. Ve benim de motivasyonumu arttırmış oluyor gerçekten. Şöyle. Sinematikleri atlayalım mı izleyelim mi arkadaşlar? Tekrardan sohbete sormak istiyorum. Hazır burada canlı canlı oyun oynuyoruz. Sizin de görüşleriniz önemli benim için. 오랜만이군요, 기사단장님. 왕자님과 공주님을 Sabah saatleri olmasaydı webcam'imi de açmış olurdum. 갑자기 나타난 마물을 Size yayınlıyor olurdum ama başka zaman inşallah. Onu başka zaman yaparım. 호위 기사이신 한님은 두 분을 모시고 수도로 Hakan Cebeci ne dedi? 죽음을 İlk izlenim güzel ama PvP merak ettim. Artı basma sistemi var. Craft var. Zindanlar falan ilerledikçe zaten yayınlar ile kitle daha çok oluşur. İnşallah. Temennimiz o. 글쎄요. 제가 과연 안심하고 갈 수 있을지. Bu arada şu otomatik seçeneği seçili olduğu için otomatik geçiyor bu arada. Normalde tıklayıp da geçirebiliyorsunuz arkadaşlar. Mantıklı rol yapma oyunu. İzleyelim. Altyazı açık arkadaşlar. Atlasan daha iyi olur bence. Çoğunluk oynanış için izliyor demiş Serkan. Kesinlikle bak haklı. Hakan ne demiş? Kas hocam hemen yeni içerik olur hem de ilerledikçe. Tamam atlıyorum o zaman. Bir daha da sormasın bize. Haklılar. Bir MMORPG oyununda sinematik ara sahneler önemli değildir. Herkes oynanışa bakar ve en hızlı kim ilerler ona bakıyorlar arkadaşlar. MMORPG'ciler bilir. Dayım fazla MMORPG seven biri olmadığı için sinematik izleyelim dedi. Adam ya. Bu arada hiç uyumadım. Oyunu bekledim ya. Resmen bekledim abi. Merak ettim. Hani ufaktan da olsa böyle yabancılardan bir sızıntı gameplay'ler falan görmüştüm. İlgimi çekmişti. İyi oldu ya. Hem bak yeni arkadaşlarla da tanışmış olduk sohbette. Hem de bazıları diyor şimdi adam manyak sabah sabah burada gelmiş. Oynuyor, yayın açmış. Şu görünüm hoşuma gitti bu arada. Yani şu kamera açısı var ya. Bak kendi dönüyor, ben ellemiyorum şu an. Silk Road'da da böyle bir kamera açısı vardı ama böyle değildi tabii, sinematik bir şekilde. Yayınları hype'layabiliyor musunuz arkadaşlar? Öyle bir özellik var mı? Ama şeyi hype'larız ya. Olası. Zaten bu oyun hakkında videolar çekeceğim. Videolarda da yardımcı olacağım sizlere. O yüzden abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın arkadaşlar. Bu oyun hakkında yeni videolardan bildirim alın ki sizlere yardımcı olabileyim, yardımlarımı aktarabileyim. Aynı zamanda ücretsiz olarak abone olabiliyorsunuz ve bu videoyu beğenip kanalımın büyümesinde yardımcı olabiliyorsunuz. Belinda ile tanışın diyor. Yeni bir göreve yönlenelim. Ha yayından sonra bak o da olur. Yayından sonra bu videoya dönüşüyor ya. O zaman daha hype'layabiliriz. Doğru dedin. Ama şöyle yapalım. Bu
yayın geçmişini zaten hemen koymayacağım. Bunu video şeklinde de paylaşacağım. Çünkü başta ses yoktu ya, insanlara ayıp olmasın. Boş boş izlemesinler ilk başları. Anlatmaya başladığım bölümü kırpırım. Ona göre yayınlarım ben bu yayın geçmişini. Evet evet, öyleymiş sanırım, aynen. Ya o dayı var ya, uyarmasan gerçekten çok şey oldu ya. Ben bir tane video çektim. Videonun da sesi yoktur garanti. O yüzden iyi ki yayın açmışım. Sen uyarmışsın da şu an sıkıntı çıkmadan halledebiliyorum olayı. İzometrik takip edelim. Çok güzel. Abi etraf da çok güzel bu arada ya. Yani atmosfer beni sardı. Yani biraz böyle New World havası var. New World'ün havasını biliyor musunuz? Oynadınız mı bilmiyorum. Ben oynadım, ilk çıktığında onu da oynamıştım. New World havası katmış. Diğer oyunlardan ekstra fonksiyonlar, yani böyle fonksiyonlar mevcut. Baya baya güzel bir şey olmuş. Black Desert'ı andırıyor. Bu tarz şeyler mevcut. Itemlara Itemlar artı basıldıkça parlaması değişiyor. Ah be, Silk Road özelliği değil mi? Bak onu koysalardı o da ayrı bir şey olurdu. Sanırım olmuyor Hakan. Çünkü şu artı 5 mesela, bunda herhangi bir parlama görmüyorum. Ama şimdi şurada artı 8 bastığımda belki parlayabilir. O da olabilir. Yani ama %20, %33 şansım. Yani denesek mi? Ama yeni bir silah geldiğinde deneyelim ya. Şu an bir tane ekipmanım var. Onu da, silahım var. Onu da patlatmak istemiyorum. Bu arada bu ne? Sıra dışı kutsal kıyafet. O skin şeyi geldi. Hadi yayının şeyini açalım. Sıra dışı gelecek ama olsun. Bak, skin açma şeyi ekranda bu şekilde arkadaşlar. Boom. Ne geldi? Bu skin gelmiş. Hızlı avcı. Ne katıyor? Benimkinden iyi değil. Tamam. Çıkış yaptık. Onu da yine şuradan kutsal kıyafet bölümünden görebiliyoruz. Ama bunu, yani mor olduğu için daha iyi. Daha, daha cafcaflı. Bu ne? Görevlerde taraf görevi. Işıkları yanıyor. Bunlar da bak, böyle ekstra taraf diye görevler var. Neymiş bu? Bir NPC yan görev teklif ettiği zaman bir görev butonu belirecektir. Ha, taraf görevleri oymuş. NPC'nin konumuna gitmek için butona basın. Okey. NPC ile konuşabilir ve görevi kabul edebilirsiniz. Bir görev seçmek, görev bilgilerini ve tamamlama ödüllerini gösterir. 2. Görev konumuna iz hedefi veya şimdi git ile hareket edebilirsiniz. Okey. Işınlanabiliyoruz veya şey yapabiliyoruz. Işınla beni. Raven 2 değil mi oyunun adı? Aynen de ya. Şeyden indirdim de ya. Epic Games'ten. Mağazadan. Bakın NPC'ye direkt geldim gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şu an bu yayında hem inceleme yapıyoruz, hem ilk bakış yapıyoruz, hem de bir nebze olsun rehber yapıyoruz arkadaşlar. Hem öğreniyorum, hem size öğretmeye çalışıyorum, hem gördüklerime şaşırıyorum. Yani çünkü ilk defa görüyorum bazı şeyleri. Yani böyle bir karışık bir yayın hoşunuza gidiyordur umarım. Elindeki değişmeden basma MMORPG en büyük tuzağı. Evet. Haklı. Hakan Cebeci haklı. Sefa kankam gelmiş. Günaydın kanka. İşe gidenlere bu arada hayırlı işler, kolay gelsin. Bugün böyle biraz oyun için kendime zaman ayırdım. Atlayalım. Görev neymiş? Yozlaşmış orman çevresine git. Fides ile tanıştım. İletişimini kaybettiği arkadaşın arayan bir paralı.
Ödüller, bak silah geliştirme taşı falan veriyor. Ama çok mu zor? Bir deneyelim. Yan görev. Bir görelim hemen. 600 metre. Bak şunun üzerinde şey var arkadaşlar. Şöyle bir ok beliriyor. Görevin hemen yanında. Bastık mı 1000 altına ışınlanabiliyoruz oraya. 40 tane canavar öldürecekmişim. Şu moda geçelim kamera açısına. Asma avcıları. Of. Bu arada oyunda 8 tane falan klas mevcut, sınıf mevcut arkadaşlar. Okçu var. Bak yanımda bir okçu görüyorsunuz. Okçu mevcut. Assassin's suikastçı sınıfı mevcut. Kritiklerde biliyorsunuz MMORPG'lerde şey. Mesela Silk Road'da Dagger diye geçer. Sonra ben Elementalist oynuyorum. Şifacı var. Kutsal Savaşçı diye geçiyor. Kutsal Büyücü mü ne? Öyle bir şey geçiyor. Yakın dövüş için yine kalkan sword tutan bir karakter var. Tank görevi görüyor sanırım. Veya atak olan dalı da mevcut sanırım. Bir tam böyle emin değilim. Ama onları deneriz. Öğreniriz yani ne olduğunu. Şu an Avrupa'da 2 sunucu var. Altında da 8'er ayrı bir sunucu olması gerekiyor hatırladığım kadarıyla. Ben hangi sunucuda olduğumu hatırlayamıyorum ama. O kadar hızlı girdim ki oyuna. Güzel güzel yayın 10 numara. Eyvallah dayı. Bir ara boşlukta Diablo oynadık. PlayStation'da sezon geliyor. Her şey sıfırlanıyor. O kadar emek et sonra. Kanka bu öyle değil ama. Bu MMORPG. Bunda sezonluk bir durum yok. Ben sezonluk oyunları sevmiyorum. Onu söyleyeyim. Senin dediğin gibi. Sezonluk işi beni bozuyor. O tarz oyunları ben de oynamıyorum yani. O kadar emek yapmışsın. Eşya toplamışsın. Sen gel oradan. Diğer sezon sıfırlanıyoruz de. Bütün emeği sil. Olmaz. Bunda öyle bir şey yok ya. Bak şu karaktere var. O da ayrı bir şey. Bu okçu. Çoğunlukla okçu. Bak şu staff. Wizard tarzı bir şey. Böyle neydi o? Dark. Hani yönlendiriciler falan var ya böyle kara büyü yapan. Onlardan kullanıyor. Şu Elementalist benimkinin kadın versiyonu. Görevin olan yaratıkların üzerinde şöyle işaretler var bu arada arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Ya şuna da vur, şuna vur. Tıklayarak da seçebiliyoruz bu arada. Sol klikle tıklayıp ilerleyebiliyorsun. Sağ klikle de ilerleyebiliyorsun. Görevimiz şununla. Şunları bir kessin bakayım. Büyücü ve okçu her zaman akıyor kanka bu tarz oyunlarda. Evet. Ya genellikle sevdiğim şeyler. Ama tank seven de oluyor mesela kanka. Veya sadece oynayıp yardım supportlamayı seven birçok arkadaş tanıyorum ben. Yayınlarımda veya böyle oyun arkadaşlığı yaptığım çok kişi oldu öyle. Adam bilakis ondan zevk alıyor. Yani ben gidip bunları kestimde zevk almıyorum diyor. Ama seni dirilttiğimde veya can bastığımda daha çok zevk veriyor bana diyor. Öyle insanlara saygı duyuyorum yani. Bu oyun dayı 45.5 GB. Epic Games Store'dan 500 MB şeklinde indiriyorsunuz. Bu arada oyun bugün çıktı. Yeni gelen arkadaşlar için söylüyorum. 500 MB indiriyorsunuz. Hesap açıyorsunuz. Launcher'ından oyuna giriş yapıyorsunuz. Launcher'da oyun açıldığında şey yapıyor. Artık orada bir indirim, oyun içi indirme bölümü açılıyor ve orada 45.5 GB şey indiriyorsunuz. Parça. Download yapıyorsunuz. Oyun indiriyorsunuz dataları. Ulan konuşmayı unuttum sabah sabah. Damage'ler gözüküyor mu? Dur bakayım. Doğru dedin ha. Bak hemen onun ayarına bakalım. Ben de görmedim. Şuradan bakalım. Daha doğrusu oyun ayarlarındadır o. Metin baloncu görüntüde.
Düşen öğe adını göster. Görüntüde zayıflatma durum bilgisi. Şunu açalım bakayım. Tüm saldırı hedefleri diyor. Açıldı mı öyle bir şey? Tam şey yaptık, görev bitti ya. Heh. Sohbette yazıyor mu vuruşlarım? Nerede o? Bu arada oyun global arkadaşlar. Yani sadece Türkiye için değil bu oyun. Dünyanın her bir yerinde şu an çıkışını yaptı. Ücretsiz bir şekilde. Mobilden ve bilgisayardan oynayabiliyorsunuz. Bilgisayarda şey çıkıyor. Açık dünya boss'u. Kat. Bu haritanın nerede? Aha şu. Sür bakayım. Görelim. Hazır yayındayız, onu da görelim. Belirecek diye söylüyor lan Silk Road'daki gibi. Wow. Bu arada gerçekten etraftaki atmosfer harika duruyor arkadaşlar. Yani bilmiyorum ya, benim çok böyle hoşuma gitti görüntüler. Herkes buraya geldi. Bu arada böyle bir yer açılmış. Bak. Herkes bekliyor. Oto saldırıyı kapatalım. Burada belirecek galiba. Tüm hepimiz dalacağız. Ne oluyor lan? Dedim biri vuruyor galiba bana. Çıktı. Wow. Şimdi bir hareket yapıp da hepimizi öldürmesi yok mu? Bu arada şeyi gözükmüyor. Connor adlı oyuncuya dönük. Bunu oradan görebiliyoruz. Galiba güzel patlatıyor. Neyci o? Okçu. Aynen. Crit falan patlatıyorsa. Öldü. Ver abi. Abi oyuncuya düştü ha. Bize değil. Bak. Allah kahretmesin. Kimin kestiğini gösterdim mi arada? Koleksiyona basabiliriz. Dur bakayım, son bir yer. Max hep. İstediği bir yer vardı galiba. Bunu kaydedelim. Oyunun grafikler iyi, bir de bir binek yok mu oyunda? Nereye koşturacağım ya? Kanka binek daha görmedim. Binek olsa zaten. Bu ne lan? Bunlar benim mi ya? Aldım. Birini aldım. Vallahi aldım. Ben de diyorum ne bekliyor bunlar? Yam gibi başında bekliyorlar ya. Şuna bir de +5 basayım. Güzel oldu. Dayı MMORPG oyunlarda bu kuraldır ya. Yani hele yeniyse zaten şu an onun başından ayrılmazlar. Hakan ne demiş? Yarın PC'de yer açıp indireceğim. Hangi server senin boss'un guardları çıkabilir can azalınca? Yok, guard atmadı da iyiydi ama. Güzel de eğlenceli bir boss. Başka nerede var? Boss. Bak şurada var, bu bayağı güçlüye benziyor ama. Biri ilk kesene. Bir gidelim bakayım oradakini kesiyorlar mı? Dünya bossları herkese düşer, bireysel olmaz ki. Ne alaka? Hayır kanka. Yanlışım var. Bireysel oluyor genellikle ve
En güçlü olan, en iyi hasarı vuran genellikle o ödülün hepsini alır. Ama bak burada adamlar şey koymuş. O da güzel olmuş. Mesela bak katkı ödülleri diye burada şey veriyor. Birinciye, ikinciye, üçüncüye. Diğer geri kalanları da yani diğer vuranlara %0 ile %100 arasında yine ödül atma imkanı var. Helal olsun. Güzel yapmışlar. Bakalım şuraya gidiyoruz şimdi. İnşallah ölmeyiz. Ben var anlamamak falan diye. Olsun ya. Senin canın sağ olsun diyeceğim. Ne gelmiş? Bunu kaydedelim. Bonuslarımızı alacağız. Başka ne var? Hop, şapka nerede var ya? Ha, benimki zaten şey, bunu bağışlayabilirim, evet. Öğe koleksiyonuna atabilirim arkadaşlar. Şöyle koyalım. Kaydet. Hasar azaltma gelecek yani şu seti tamamlarsam buraya. Koleksiyonlarımı tamamladım. Burada ne var? Markalaşma. Ha bak, şu damga meselesi neymiş? Burada onu anlayalım arkadaşlar. Hem ben anlayayım hem siz anlayın. Şimdi her birini markalaşma yoluyla geliştirebilirsiniz diyor. Böyle bir değişik bir şey var. Belirli bir aşamadan sonra bir başarı oranı uygulanır ve başarı veya büyük başarı elde ettiğinizde damgalı puanları belirli bir miktar artar. Markalama bir ücret gerektirir ve yeterli para biriminiz olduğunda deneyebilirsiniz. Silah, eşya kaybolunca ne veriyordu? Şundan. Eşyaları parçalayınca ne veriyordu? Yine bu özlem veriyordu. Demek ki ne diyor? Belirli bir aşamanın tüm damgalarını markaladığınızda bir marka sınır aşımı yapabilirsiniz. Marka sınır aşımları gerekli para birimine sahip olduğunuz sürece yapılabilir ve başarı garantilidir. Bir marka sınır aşımı yaptıktan sonra bir sonraki aşamanın damgalarını markalayabilirsiniz diyor. Okey. Wow. Şu defansla alakalı. Evet, savunma. Bu hasarla alakalı bir markalama bölümü. Ve şuradan özüyle, marka özetiyle basabiliyoruz. Onu da görüyoruz. Bas bir tane. Geldi. Doğruluk. Oranlar kaç? %100 geçer diyor yine. Kritik hasar amplify. Amplify tüm vuruşların toplamını yapacağı etki bu arada arkadaşlar. Crit hasarı o şekilde arttıracak. Bas. Güzel. İnsanlara karşı ek saldırı. PvP'de güçlenmemiz için basalım. Tümünü tamamladık. Ortası geldi. Yakın dövüş saldırı, menzilli saldırı, sihirli saldırı bir arttırıyor. 50 marka kullanıyor. Aç. Damgalama birimi. Tamam. Bunlar da %100 mü şimdi? Evet, %100 gidiyor. Canavarlara karşı ek saldırı diyor. Burada istersek işte hasara yönelebiliyoruz. İstersek odağa, savunmaya. Max SP. Burada biz birazcık da şeye oynamamız lazım. Bakayım bu ne? Kritik hasar resistance oranı, yani kritik hasara karşı direnciniz. Bunları çevirmemişler. Sefa ne demiş kankam? Hayır, Diablo'da herkese giriyorsun ve herkese item düşüyor. Bence değişik yapmışlar. Kanka Destiny'de de mesela öyle. Destiny'de de herkesle bir boss'a giriyorsun. Herkese ayrı ayrı item düşüyor. Ama MMORPG, hani bu tarz oyunlarda, yani onlar da yine RPG ama MMO böyle açık dünya map'li oyunlarda, herkesin bir arada devasa çok oyunculu oyunlarda boss'tan sayılı olur. Yani yüksek hasar vuranlara gelir. Savunma. Şimdi biz büyücü olduğumuz için buraya da lazım bu arada arkadaşlar. Bunu bir güçlendirmekte fayda var. Tamam, hasar ne kadar önemli olursa da savunma da lazım.
Ve doğruluk dediği büyük ihtimal accuracy dediği şey arkadaşlar. Yani mesela bir şeye vuruyorsunuz. eee, ne yapıyor? Mis geçiyor değil mi? O mis geçmesin diye veya böyle bir bakayım silahlarda aralıklı şey var mı? Silah saldırı, doğruluk, saldırı hızı. Tamam. Artı 8 diyor. 8 hasarlı. Tamam bu düşündüğüm gibi 8 ile 12 arası mesela yazsaydı ondaki maksimum 12'yi vuracak şekilde olurdu ama değil. Bu tamamen mis vurup vurmamayla alakalı bölüm. Şurada yine ödül geldi. Heh öz geldi. Şuraya da yine Battle Pass ödülümüz geldi. Özel C jeton. Sadece ürün haftalık aylık mağazadan item almak için kullanılabilecek bir item. Mağazadan bak alışveriş için kullanabiliyormuşuz. Görelim. Hangi bölümde? Bu ne? Değil. Altınla da alışveriş yapabiliyoruz ama premium'un olursa herhalde. Evet. Takas. Aha altınını buradan alabiliyorsun evet mağazadan. 45 GB değil mi oyun? Açtım iner uyurken. Evet evet ama şeyi launcher'ı geç. Onu unutma. Adanmışlık parası, şan parası. Burada da bu paralarla alabiliyorsun. Özel C jetonu yine mağazada kullanılabilir diyor. Burada. Gördüm arkadaşlar. İçinden de böyle şeyler çıkartabiliyormuşuz. Onlar ne veriyor? Yeni skinler falan elde edebiliyorsun. Gayet güzel mantıklı. Tamam biriktirelim. Onlar biriksin. Göreve gitmedim hala ya. 800 metre diyor abi ışından. Elverum Sarayı'na gittik. Orada değil miyiz? Oradayız. Elverum'dayız. Bu arada dünya haritası şöyle. Onu da göstereyim. Dünyadaki bölgeler bu şekilde arkadaşlar. Biz daha buradayız. Velusya. 20 seviyedeyim. 21'e doğru gidiyorum. Başarımız açılmış. Onu alayım. Yani oyun bu şekilde gördüğünüz gibi arkadaşlar. Oyun hakkındaki düşüncelerinizi lütfen yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Ayrıca canlı yayında da sormak istediğiniz sorular varsa sorabilirsiniz. Aktif olarak cevaplayabilirim. Merak ettiğiniz bazı şeyleri. Bak ana görev şu. 대장님에게 보고는 다 하셨나요? Okunu ha. Yalnız ilerlemeye başladığınızda seviye artık yani görevler de seviye atlatmamaya başlıyor. Fark ettiyseniz. Ana görev yapıyorum şu an. Çok fazla bir seviye atlayamıyorum açıkçası. Şu ücretsiz dediği. Dur bakalım. Bir parti oluşturduktan sonra parti ayarları açılırken kullanarak üyelerini davet ediyor. Alternatif olarak başka bir karakter seçebilir ve onları partinize davet tamam. Sıralama arkadaş listenizden, lonca üyesi listesinden falan diye söylüyor. Geçelim. Ve bunu merak ediyordum. Partiler 5 karaktere kadar 5 karaktere kadar parti kurabiliyoruz. Hani bir partide 5 kişi olabiliyor ve parti lideri item dağıtım yöntemini ayarlayabilir. Silk Road'daki gibi. Hani Silk Road'u bildiğim için oradan dem vurarak söylüyorum. Mesela sırayla veya zar atarak gibi mevzular var galiba. Başka oyunlarda da görmüştüm. Parti lideri diğer parti üyelerini atabilir veya onlara parti liderliği verebilir. Güzel.
Parti üyeleri parti liderini takip edebilir ve otomatik saldırı seçeneğini seçerek dövüşe devam edebilir. O da güzel. Bu baştaki değil mi? He. Heh. Parti üyesi atama yetenekleri seçilen parti üyeleri üzerinde kullanılabilir. Eğer seçili parti üyeleri yoksa yetenek için varsayılan ayarlarla eşleşen parti üyesi üzerinde kullanılacaktır. Bir parti üyesi belirlendiyse atamayı kaldırmak için parti üyesini tekrar seçebilirsiniz. Oylama yöntemi de var galiba. O şekilde parti üyelerini de belirleyebiliyorsunuz. Beğenmediğinizi de atabiliyorsunuz sanırım oylama yaparak. Şu ücretsiz dediği herkese sırayla gitsin olayı galiba. Siparişe göre nadirler şey yapsın diye galiba. Yani sınıfa göre de ayırıyor. Filtreli bir parti item paylaşımına benziyor arkadaşlar. Oran vurma oranına göre de olabilir bu durum. Yani o kim daha fazla vurduysa o alsın item'ı gibi bir bölüme benziyor. Burada da parti üyelerini görebiliyoruz. Tamam. Bu ne? Sıra dışı kutsal kıyafet. Hadi bakalım bir kutsal kıyafet daha çağıralım. Skin oluyor bu. Boom. İyi, güzel. Yani normal ücretsiz de skin veriyor oyun. Yani gayet iyi. Evet, gördüğünüz gibi. Bunlar da şimdi yeni gelen arkadaşlar için şöyle göstereyim. Bunlar skinler arkadaşlar. Abi şunun duruşa bak. Uf. Sen nesin böyle ya? Harbi abartmışlar yani ha. Bu da güzelmiş. Çok güzel yapmışlar abi. Harbi para versinler diye kasksız. Evet, karakterimin suratı böyle bu arada. Buraya bak. Şövalye. Başka? Şu efsane durmuyor mu? Ben buna takıldım kaldım. Bu kaç para bu? His canım çekti ondan. Dur bakayım. Kaç para? Şimdi ona nasıl bakabiliriz? Sağ tuş yaparız. Öyle görmedik. O zaman şuradan görürüz. Oo, bunları bir de bağışlayabiliyoruz. Bu arada artı 10'a kadar da gidiyor yani bunlar. Bunlar da artı 10'a. Şarkı da değişiyor burada. He, burada. Kutsal kıyafet uyanış oranı bilgi. Yayınlanan oranlar 4 ondalık basamağa kadar gösterecektir. Bu becerisi falan da oluyor. O ne lan? Efsane duruyor ya. Bunu paylaşayım da millet kafayı yesin. Ha, benimkini paylaştım. Fakir item'ı. Uyanış ne oluyor? Bunun uyanışı neymiş? Shop'tan alıyorsun zaten de dayı. Hangisini? Deneme yaparak çıkarıyorsun ya. Doğru. Doğru, doğru, doğru. Bunları deneyerek çıkarıyoruz. Bu arada doğru. Efsane.
Gerçekten acayip hoşuma gitti. Penlock geçici kontrol noktası. Gidelim. Bak soloya geçtik bu arada. Hikaye modu görevi. Çok iyi be. Büyücü tokatlıyor. Oyunda bu arada kombolama sistemi dash'ler falan var arkadaşlar. Onları çözemedim. Onun da dash getirirsem bir sonrakinde farklı bir combo şekli de dönüyor. Yazıyordu şeyde. Yardımda galiba. Yardım et. Yetenekler. Yok burası değil. Dövüşmede mi yazıyor ki? Ya buradan da yardım alabiliyorsunuz zaten de. Boyutsal yarık. Kaos kulesi. Bak kuleler muleler önceden görebiliriz. Her birinde boss var. Oralara geleceğiz inşallah. Görev tamam. Bir tane ödül. Eski bileklik. Nöbetçi öldür. Arkadaşlar bu dövüşsün. Ben kısa bir ihtiyaç molası verip geliyorum. Bir yere ayrılmayın. Devam edeceğiz. 적들이 몰려오고 있습니다. 일부러 허점을 보인 건가? 우리 정체를 들켜선 안 돼. 최대한 빨리 빠진다.
Evet, geldim arkadaşlar. Kusura bakmayın. Ufak bir ihtiyaç molası verdik. Bu arada botta diye kendi kendine gezmeye başlamış. Oto dövüşe diye. Hakan, geldiğin için teşekkür ederim. Bıraktım iniyor, sonraki yayına gelirim, tekrar kolay gelsin demiş. Eyvallah, görüşürüz. Beklerim gerçekten. Hugo ile tanışın görevine. Ne kadar? 120 metre. Tamam. Yürünür. Şu yanındaki oka basarak da ışınlanabiliyoruz arkadaşlar. Tekrardan hatırlatayım. Ufak bir para karşılığı oyunda, altına para. Kolay şu an için ama ileride büyük itemları satın alırken falan bayağı şeyli olacaktır. Önemli olacaktır. Katedrale 420 metre gidelim. 여기는 어떤 일로 오셨습니까? 400 küsür metre. Yine gidelim. 멈춰라. 너희는 Oyun yani beni gerçekten bayağı böyle hoşuma gitti, yani böyle bu efektleri olsun, şeyleri olsun, bayağı bayağı içine çekti. O yönden bir sıkıntı yok. Bak, bunlar NPC'lerin yan görevleri bu arada. Öğrenmiş olduk. Böyle scan atıp da etraftaki şeyleri, hedefleri seçebiliyoruz bu arada. NPC falan değil de hedefler. Büyük ihtimal canavarlar veya PvP'deysen düşmanlar. Onları falan görebiliyorsun. 그나저나 유적이라 정체가 뭐지? 나도 처음 보는 양식이라 궁금한데. Bu 뭔가 느껴지는 게 hatun var ya, 없어. kadın. 고대 흔적이라던가. Bu kadın 아직까지. oyunun başında 하지만 자세히 cıbıldak şekilde geliyor. Lanetleniyor, bir şey oluyor. 여긴 시체가 뉘어져 있다. Baya baya. Yani oyunun başlarında baya açıklık ve saçıklık var. 여기도 물건들이 엉망으로 흐트러져 있고. Kapatmanın da yerini aradım da bulamadım bu arada. Hani olası şeyde. Dedim yani YouTube'da yayın açacağım ama 다 끝냈나? bizi 건진 건좀 있어? patlatmaz diye umdum. O pantolon, o çizmeymiş. Takalım. Bu arada artılarımı ona aktarıyor mu? Çıkardığı hangisi? He, pantolon abi. Neyse, başka bir eşya geldi ama artı aktarmıyor diye düşünüyorum. Evet, büyük ihtimal artı aktarmıyor. Şunu, bu bilekliği niye takmamış? Ha? Boşta duruyor. Tamam. Mükemmel. Hugo ile doğaçlama. Şu görevi de tamamlamak istiyorum bir yandan ya. Buna 2 bassak yeter. 1 2. Tamam. Zırh geliştirmeyi deneyin. Ha bak, o olur. Zırhım var. Buna 5 basalım. Ne verdi? Aksesuar geliştirme taşı verdi ödül. Aksesuar geliştirmeyi deneyin diyor. Tamam, deneyelim. Hepsi de normal standart versiyon. Bu ne sağlıyor bize? Max HP. Bak, HP olana basabilirim. Seviye artı 1 güvenli. 2 güvensiz mi ne?
Oo, yok olabilir diyor. Kaç tane var bundan bende? Çok fazla yok. Adanmışlık parası geldi bu arada arkadaşlar. O öz geldi. Bunu otomatik tamamlamışım. Bir şey yaptım galiba. He, seviye başarımı diyor. İstediği seviyeye ulaşmışız. Damgalama markası yapmayı dene. Tamam, zaten geldiler. Şimdi hasara yönelik bir artış sağlayalım. Canavarlara karşı ek saldırı, doğruluk, ruhlara karşı ek saldırı. Bu ne? Canavarlara, tamam. Menzilli saldırı falan artıyor ama şey yetmedi. Marka yetmedi. HP geri kazanım. Oo, HP Regeneration bu. HP rejenerasyonu her oyunda önemlidir abi. Bunu da alalım. Okey. Kutsal su. Verdim, kutsalı mevcut. Koleksiyona item kayıt ol. Yine çeviride bir hata var. Aslında item kayıt etmeni istiyor ama şu an yok elimde. Daha önceden olsaydı basitti. Burada ne var? Görevler. Yine evet, yan görevlerin yanından geçtik diye. Işıkları yanıyor. Başarı bölümünden ödüllerimizi alalım. Aldık. Şuradan devam. Ana görevden, hikaye görevinden devam ediyorum. Bu da güzelmiş. Bir ara şöyle bir video yaparım arkadaşlar. Her klası tek tek açarım. Eğer öyle bir şeyim varsa, yapabilirsem. O açtığım her klasın vuruş yeteneklerini göstermeye çalışırım size bir videoda. O zaman sizde hem efektlerin nasıl olduğunu hem de nasıl dövüş sağlandığını görürsünüz o videoda. Daha iyi olur. Ha, kemer de geldi. Hasar azaltmaya yarıyormuş. Güzel, takalım. Buradan da takabiliriz. Hugo ile tanışın. Tanışalım. Ya bu sürekli aynı şeyi söylüyor mesela. Bir kadın var, hep aynı kadınla tanışın. Orayı çevirmemişler. Konuşun diyor aslında ama tanışın demiş. Dungeon Knight. Öldür. Fatality. 지금부터 내가 몇 가지 질문. Hashirt in the Blackboard. Ne oldu lan öyle ya? 잠깐 더 말할게. Kıyma. Bak yine tanışın diyor. Konuşunu tanışın. 머저리가 말한 건 저쪽이다. Yapay zekaya mı çevirdiler acaba? Vurup durma, vururum ağzına. Harbiden he dayı. Sinematik sahneleri acayip güzel duruyor ya. Evet, oyun hakkında baya bilgi aktardım arkadaşlar sizlere.
Ben de dediğim gibi yani oyunu ilk defa oynuyorum ki zaten bugün çıktı. Ben de sizinle beraber öğreniyor olacağım. Hem de öğrendikçe sizle paylaşıyor olacağım oyun hakkında bilgileri. 이렇게까지 많은 시체를 쌓아 올리다니 그리움. 이 상처 어디서 많이 본 흔적 같지 않아? Koleksiyonluk item çıkmadı ya bir türlü. 너희들이 찾던 빈 무덤의 주인들이 여기 있었네. ...80 metre. İyi iyi, fazla yok. 조사는 다 했어? 한번 맞춰. 빨리 좀 해주십시오. 아 정말. 아니, 그냥 대충 묻어두면 될걸. 왜 이리 호들갑이야? 마물이 아니라 우리 Duncan 잘 askerleri. 타는군. Lan. Kalkan şövalyesi öldüreceğiz. Crit. Ya bu karakterde crit falan arttırsan bomba gibi bir şey olur. Ki bayağı da geçiriyor yani şu an critleri. Ha bak, fatality ile öldürdü. Bir şey oldu. 역시 던칸 기사단 게임. Heh, ver bakalım ödülleri. Bölüm 5 bitti. Bu neymiş? Aşırı hızlanma. Yetenek hızı, hareket hızı. Gizli bir istek kabul etmenizi sağlayan bir item. Gizli sipariş talebi. Ondan bana çok birikti ya. Ne yapıyor ki o? Dur bakayım, nerede o? Burada. Bul lan. Oha, sarı görev. Mor görev. Etraftaki canavarları öldür. Ama çok fazla bir XP vermiyor. Yenileyebiliyorum. Bunlar rastgele çıkabiliyor. Çok iyi. Bir yenile. Ha, birinci seviye bak. Bu birinci seviye. Bunun 2, 3, 4 bu tarz şeyler de olabilir. Yine bir... Ya bari 2 falan gel ya. Lan yuh. Tüh. Aha 3 geldi. Bak arttı. Ve bunlardan da veriyor. Mavi sandık da veriyor. Silah. Zırh. Aksesuar. Tamam, onaylıyorum. Nereye geldi o görev? Buraya geldi. Tamam. Zaten görevleri yaparken 300 tane canavar keserim. Aha, ruh geldi buraya. Şuna patlat bir tane. Yine geldi.
저쪽 막사에 놈들이 모여 있는 것 같군요. 대강 알겠다. 덩컨 놈들 벨루시아의 교구장인 빈센트. Tamam. İyi 50 tane HP iksiri. Seviye 23 olduk arkadaşlar. Özelliklerimiz arttı. Ha bak, R atınca gördün mü? Şu tarama yaptırınca şeyler gözüktü. Aynı şekil PvP'de de oyuncular gözüküyor. Buradan seçip saldırtırabiliyoruz. Şuna da vur, şuna da vur. Hayalete vur. Heh. Bu arada yayın kaç dakika oldu? Bakayım bir. Kaç dakika olmuş? 2 saat. Tamam, bu görevi de bitireyim. Sonrasında müsaadenizi isteyeyim arkadaşlar. Çok fazla yayında kalmak istemiyorum. Çünkü videoyu kesip biçemiyorum. Yani yayını geçmişini düzenleyemiyorum. 2 saat, 2,5 saatlik yayınlar ideal bence. Sormak istediğiniz sorular falan olursa bunun video şeklindeki haline yorum yaparak oradan sorabilirsiniz. Ayrıca videoyu beğenip beni ücretsiz destekleyebilirsiniz arkadaşlar. Bunu da teslim edelim. 하나씩 뒤져보느니 그 Bu tamamen 분실처럼 아무나 bitsin. 붙잡고 고문을 하는 게 어때? Şunlar agresif ama ha, hayaletler. Direkt saldırıyorlar. 여긴 아무것도 없는데 더 난장판이네. Çadırı inceleyeceğiz. Bak, Rus var burada. 그래, 여기가 정답인 것 같네. 종이랑 종이는 싹 다 털어가는 거야. Aha, geleceğim dayı. Yayından çıkayım gelirim. Tamam, bu görevi de bu şekilde yapıyor olacak zaten arkadaşlar. Dediğim gibi özet geçecek olursak yayının başında da söylediğim gibi oyunun yayıncısı Netmarble. Mobil ve bilgisayar için yapıldı. Cross platform desteği, yani çapraz oynama desteği bulunuyor. Bilgisayardaki karakterinizi telefonda, telefondaki karakterinizi bilgisayarda oynayabiliyorsunuz. Bence güzel olmuş. Oyunun bilgisayardaki görselleri gerçekten şölen gibi. Çok hoşuma gitti. Black Desert'ı andırıyor, New World'ü andırıyor. Yani birbirlerine böyle çok benziyor. Atmosfer New World, görüntüler ve bu bazı açılar vesaireler Black Desert'ı çok andırıyor. Oynanış kendine has bazı şeyleri var ama genellikle MMORPG'lerde olan özellikleri içeriyor arkadaşlar. Bence güzel olmuş. Pay to win içerikleri var mı? Bana kalırsa var ama pazarda 30. seviyede açılıyor olacak ve 30. seviyede biz oyunu genel anlamıyla görmüş olacağız. Yani pazardan biz parayla satılan içerikleri alabiliyor muyuz? Çünkü ticaret döndürerek oyun içerisinde biriktirdiğimiz altınlarla biz nakit parayla satılan eşyaları alabiliyorsak biz onlara yetişebiliriz. Çünkü ticari zekası olan arkadaşlar kuvvetli bir şekilde burada al-sat işlemi yaparak kendilerini çok hızlı geliştireceklerdir. Bu şekilde ufak da bilgilerimiz olsun. Tabii bu konuları da ben yine araştırıyor olacağım. Aynı zamanda öğrendiğim bilgileri sizlere videolar şeklinde ve yayınlar aracılığıyla aktarıyor olacağım. Umarım hoşunuza gitmiştir arkadaşlar. Ve sizlere güzel bilgiler aktarabilmişimdir ve işinize yaramıştır bu video yayın.
İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Kanalımı desteklemek ve büyütmemde yardımcı olmak istiyorsanız lütfen ücretsiz bir şekilde videoyu beğenin ve kanalıma abone olup beni takip etmeyi unutmayın. Bir başka yayında ve videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.